Herkese Tatlı Sanata Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için dışı Hindistan cevizli, içi ise portakal reçelli marmelatlı muhteşem bir kurabiye tarifim var. Üstelik katı yağ kullanmadan, tereyağı veya margarin kullanmadan sadece sıvı yağla yapabileceğiniz şahane bir tarif. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. 1 çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Yumurta ve şekeri yaklaşık 4 dakika kadar çırpalım. Çırptıktan sonra sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Daha önce bu tarifi sizlerle çilekli olarak paylaşmıştım. Çilek reçelli olarak. Çok beğenmiştiniz. Bu sefer de portakallı olarak yapmak istedim. Her iki türlü de çok güzel oldu. Kurabiye hamuru çok lezzetli olduğu için içine istediğiniz reçelleri koyup yapabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum. Hamurum cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekleyeceğim. Sıvı yağlı kurabiyelerde unun miktarı çok önemli. Çok fazla eklerseniz hamurunuz sert olur. Az eklerseniz de sıvı yağ kendini salarak yayılma söz konusu olur. O yüzden vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek yapalım. Ve yakından da kıvamını göstereceğim. Kıvamını da gördükten sonra kolaylıkla aynı sonucu elde edeceğinize eminim. 1 paket hamur kabartma tozu ekledim ve elimle tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Yarım su bardağı daha unumu ekledim. Biraz yoğurup kıvam aldıktan sonra hamurumuza şekil vereceğiz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir kenarda kurabiyemizin iç harcı için hazırladığımız portakal reçelimizin tanelerini bir kaba, suyunu ise ayrı bir kaba ayırıyoruz. Bu kısmını özellikle göstermek istiyorum. Reçelli kurabiyelerde özellikle kurabiyelerin iç harcına reçel tanelerini koyduğumuz zaman suyu asla olmamalı. Olabildiğince suyunu süzerek taneleri içerisinde olmalı. Bu şekilde daha kolay toparlayabilirsiniz hamuru. Diğer tarifimde yazan çok olmuştur. Reçeller aktı, hamuru toparlamakta zorluk çektim diye birçok mesaj almıştım. Aslında çok kolay. Reçelin suyu olmayacak. İkinci püf noktası da bu şekilde avucunuzun içerisine streç film alın. Mandalina büyüklüğünde kurabiye hamurunuzu aldıktan sonra içine oyun ve streç filmle birlikte kurabiye hamurun uç kısımlarını kapatarak yuvarlayın. Kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Asla çatlama patlama olmaz. Çok azıcık çatlaklıklar olsa bile hiç sorun değil. Üst kısmını kurabiyenin fırından çıktıktan sonra Hindistan cevizine tekrardan reçele bulacağımız için o kısımları gözükmeyecektir. İçiniz rahat olabilir. Ama bu iki püf noktasına lütfen dikkat edelim. Hamurumun içine oyduktan sonra portakal reçelimin tanelerini içerisine koyuyorum ve bastırıp iki hamurun uç kısımlarını birleştiriyorum. Streç filmle yuvarlayaraktan ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine koyuyorum. İşlemi oldukça kolay ve basit. Gördüğünüz gibi streç film sayesinde üstelik üzeri de pürüzsüz bir dokuda oluyor ve böylelikle reçelleriniz hiçbir şekilde akmıyor. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz daha küçük lokmalık olarak da yapabilirsiniz. Mini kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Ben büyük boyutta bu şekilde hazırladım. Küçük boyutlarda yaparsanız daha çok sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzeri pürüzsüz hiçbir şekilde çatlaklık oluşmadı. Bir kere daha sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonrasında kurabiyelerimizi hazırlayıp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz. Ağır ağır pişiriyoruz ki hem kurabiye hamuru kıyır olsun hem de içerisi ıslak bir reçel olduğu için kurabiye hamurumuzu düşük derecede yavaş yavaş pişiriyoruz. Lütfen ısı derecesine de dikkat edelim. Kurabiyelerimizin üzeri çatladıktan sonra ve üzerleri hafif pembeleştikten sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. 20 dakikanın sonunda kurabiyelerim hazır. 20 dakikanın sonrasında kurabiyelerimiz çok güzel pişti. Üzerleri hafif çatladı ve kızardı.
Bu şekilde olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimizi şimdi öncelikle portakal reçelinin suyuna batırıyoruz. Sonrasında Hindistan cevizine buluyoruz. Bu aşamada da dikkat etmeniz gereken püf noktası 4 tane çatal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle 2 çatalla reçelin suyuna kurabiyemizi batırıyoruz. Sonrasında diğer 2 tane çatalla da Hindistan cevizine batırarak şekil veriyoruz. Elimizle bu işlemi yapmamız mümkün değil. Aslında mümkün ama görsel olarak bu şekilde bir kurabiye görseli hazırlamayabilirsiniz. Çünkü elinize reçeller yapışıyor. Yapışmaması için hem reçel suyuna batırırken hem de Hindistan cevizine batırırken 2 tane farklı çatal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle çok güzel görselde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Dinlendikçe zaten Hindistan cevizi reçel birbirine yapıştığı için katı bir dış katmanı oluyor. Zaten o aşamadan sonra elinizle afiyetle tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize de ikram edebilirsiniz. Bahsettiğim püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem bir kurabiye elde edebilirsiniz. Bunu yiyen herkes hazır zannetti. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Denedikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdiden o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Kurabiyelerimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında hemen buzdolabına koymadan oda sıcaklığında bir servis tabağına koyarak kurabiyelerimi servis ediyorum. Sizlere de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi görseli zaten hem lezzetini hem de güzelliğini anlatıyor. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.